Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir tarif ile geldim. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle tavamızın içerisine şekerimizi alalım. Daha sonra tavamızı ocağımıza alıp çok harlı ateşte ya da çok kısık ateşte olmayacak şekilde, yani orta ateşte şekerimizi erimeye bırakalım. İlk etapta kesinlikle karıştırmayalım. Çünkü yoksa şekerimizi karamelize edemeyiz. Gördüğünüz gibi ben karıştırmıyorum. Bekliyorum şu anda. Artık yavaş yavaş karıştırabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi erimeye başladık. Rengi de dönüyor. Evet arkadaşlar, karamelizemiz hazırdır. Daha fazla ateşte tutmayalım çünkü yakabiliriz. Buna çok dikkat etmeliyiz. Şimdi kalıplarımızın içerisine 1 yemek kaşığı ilave edelim. Bütün kalıplara eşit olacak şekilde dökelim. Evet. Öte yandan kabımızın içerisine 3 adet yumurtamızı, toz şekerimizi ve vanilyayı ilave edelim. Mikser yardımı ile önce düşük, daha sonra da hızlı devirde, yani yüksek devirde çırpmaya başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, yumurtalarımız çok güzel köpürdü. Bu kıvam yeterlidir. Gayet de güzel oldu. Şimdi öte yandan bir yine çırpma teliyle sütümüzü bu çırpmış olduğumuz yumurtaların içine yavaş yavaş ilave ederek çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra yeni bir kap alalım. Üzerine süzeyimizi koyuyoruz ve hazırlamış olduğumuz yumurta ve süt karışımını süzekten geçirelim. Evet. Çünkü üzerinin köpüğünü bu şekilde almış olacağız. Süzmüş olduğumuz süt karışımımızı kalıplarımıza alalım. Eşit bir şekilde bütün kalıplarımızı doldurduk. Şimdi üzerlerine folyo ile kapatıyoruz. Ve daha sonra tenceremize alalım. Yarısına gelecek kadar sıcak su ilave edelim. Kapağını kapatalım ve 50 dakika, 45-50 dakika orta ateşte kaynamaya bırakalım. Bakalım pişmişler mi? Şöyle bir kontrol edelim. Çatalımıza gelecek mi? Ama şu anda buhar yaptı. Buhar geçsin, göstereceğim. Evet. Şöyle çatalımızı bastıralım. Gördüğünüz gibi çatalımıza hiçbir şey gelmiyor. Gayet de güzel pişmişler. Hemen kenara aldım arkadaşlar. 3 saat kadar dinlendirdim. İster dolapta ister dışarıda. Şimdi kalıplarımızdan çıkartalım. Öncelikle bıçak yardımıyla kenarını güzelce keselim. Daha kolay çıkması için. Tabağımızı ters çevirerek kalıplarımızdan çıkartalım. Evet. Şöyle bir iki defa da sallayalım ki daha kolay çıkması için. Bakalım nasıl çıkacak. Evet. Evet, işte budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel kalıbımızdan çıktı. Şimdi sizlere de şöyle göstereyim. Kenarından bir parça alıp göstereyim sizlere.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Gerçekten mükemmel oldu. Mutlaka bu tarifimi sizlerin de denemenizi istiyorum. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşça kalın.